Galaksi caf, kahkahalar, müzik ve öğrenci sohbetleriyle doluydu. Mimarlık öğrencisi Emre Aydınoğlu her zamanki köşe masasında oturuyordu. Önünde açık bir dosya vardı ama zihni sayfalarda değil, bambaşka bir yerdeydi. Zeynep de yakınlarda oturuyordu. Gülüyordu. Güneş saçlarına vurdukça parlıyorlardı. Sadece güzel değildi, ulaşılmazdı. Ve benim varlığımdan tamamen habersizdi. Kendime baktım. Solmuş bir tişört, biraz kısa kot pantolon, aşınmış spor ayakkabılar. Tabii, ben solmuş tişörtüm ve büyük hayallerimle. Böyle bir kız bana neden baksın ki? İyi misin Emre? Dedi Bora, sırıtarak. Yine Zeynep mi? Hep ona bakıyorsun. Bakmıyorum, dedim. Elbette bakıyordum. Bora güldü. Şansına güven. O Baran gibi tipleri sever. Uzun, atletik ve parasız olmayan. Canımı acıttı. Ama Zeynep'i uzak yapan sadece Baran değildi. Benim hayatımdı. Babam 4 yaşındayken gitmişti. Annem, ayakta kalabilmek için bir lokantada durmadan çalışıyordu. Kazandığım her kuruş faturalara gidiyordu. Başkalarının normal dediği şeyler bana lüks geliyordu. Zeynep ayağa kalktı, çantasını omzuna attı ve koridorda kayboldu. Son bir kez baktım. O bana bakmadı bile. Belki adımı bilmiyordu. Belki de beni sınıfın arkasında sessizce oturan çocuk olarak görüyordu. Ama sonra aklıma bir şey geldi. Geçen cumartesi Stingers konseri. Gitarı solo çaldığında Zeynep'in yüzü nasıl aydınlanmıştı? İşte o an. Anladım. Onu etkileyen sadece özgüven ya da dış görünüş değildi. Müzisyenlere zaafı vardı. Dosyamın arasındaki el ilanına baktım. Kırmızı bir elektro gitar. Baran'ın sahip olduğu modelin aynısı. Kimse bilmiyordu ama yıllardır akustik gitar çalıyordum. Babamdan kalan tek hatıra. Sığınağım, sırrım ve belki de şansım. Cüzdanımı çıkardım. Saydım. Yarısına ancak yetiyordu. Birkaç ek iş, biraz şans, belki birkaç hafta içinde. Zeynep sıradan biri değildi. Basit bir merhaba yetmezdi. Cesur bir şeye ihtiyacım vardı. Görünmez olanı, unutulmaz yapacak bir şeye. Ve o gün kaderle küçük bir anlaşma yapmaya karar verdim. Emre, tanıştığımıza çok memnun oldum. Abim davul çalıyor ve bu akşam Black Cat Barı'nda yeni grubunun ilk konserini veriyor. Benimle gelir misin? Canlı müzik, bira, insanlar olacak. Harika zaman geçireceğiz. Çok isterdim Ceren ama yarın sınavım var. Biliyorsun onca dersler, sonra barlar. Belki başka bir zaman. Evet, kesinlikle. Domuzlar uçtuğunda gelirsin. Öyle mi yani? Aynen. Yani. Şimdi ne diyorsun? Evren sana kuryeyle davetiye gönderdi. Evrenin çok çarpık bir mizah anlayışı var. Tamam, geliyorum. Ama yarın sınavda başarısız olursam, bunun sorumlusu o uçan domuz olacak. Evet. Saat 9'da seni bekliyor olacağım. Belki de evren bana odamdan daha sık çıkmam gerektiğini söylüyor. Bazen evren fısıldar, bazen de bir posterle sizi tokatlar. Emre, kardeşim, bomba haber. Strangers'ın gitaristi yok artık. Yeni birini arıyorlar. Ne yani Adam Gaktamu? Yok ya, göçmedi. Askere gitti. Dur. Bu posterde neyin nesi? Stingers gitarist arıyor. Geçiciymiş. Audition'da 3 gün sonra. Aynı akşam Emre, akustik gitarını elinde tutarak yerel tiyatroya girer. Sahneye çıkar, grubun solisti onu karşılar. Tamam, sadece çal. Müziği hisset. Emre performansını bitirir, rahatlamış bir nefes verir. Grup üyelerinden biri konuşmak üzereyken, bir anda tiyatronun kapıları açılır. Okulun basketbol yıldızı Baran, elinde şık mavi bir elektro gitarla içeri girer. O da Baran mı?
Ne zamandan beri gitar çalıyor? Baran, gitarını rahatça akort ederken sırıtır. Salonda fısıldaşmalar başlar. Emre, göğsündeki gerginliğini hisseder. Geç kalmadım umarım. Bir deneyim dedim. Grup merakla başını sallar. Baran gitarını takar ve etkileyici bir solo çalmaya başlar. Salon hayranlıkla sessizliğe gömülür. Baran bitirir. Kendinden emin bir gülümseme atar. Styngers üyeleri birbirlerine bakar. Belli ki etkilenmişlerdir. Yok artık. Gerçekten iyi. Emre yumruklarını sıkar. Pekala. Son seçmeleri 2 gün sonra yapacağız. İkiniz de harika iş çıkardınız. Ama sen, derken Emre'ye döndü. Bir dahaki sefere elektro gitarını da yanında getirmelisin. Emre başı öne eğik bir şekilde tiyatrodan çıkıyor. Gece havası daha da soğuk hissediliyor. Kazandığımı sanıyordum ama şimdi işler zorlaştı. Dışarıda Emre duvara yaslanmış. Akustik gitar çantasını sıkıca tutuyor. Ceren belirir ve onun endişeli ifadesini fark eder. Emre, iyi misin? İçeride ne oldu? Emre tereddüt eder. Sonra zoraki bir gülümseme takınır. Ceren bunu anlar ama üzerine gitmez. Rekabet sandığımdan çok daha çetin. Ceren başını yana eğerek onu inceledi. Sonra gülümsedi. Baran'ı yenebilecek biri varsa o da sensin. Emre şaşkınlıkla ona baktı. Ceren ise şakacı bir şekilde göz kırptıktan sonra uzaklaştı. Ünlü olduğunuzda biz küçük insanları unutmayın sakın. Emre onun gidişini izler. Sonra akustik gitarına bakar. Kararlılık ifadesini sertleştirir. Elektro gitara acilen ihtiyacım var. Yolun yarısında daha fazla paraya ihtiyacım var. Annemi eksik miktarı tamamlaması için ikna etmeliyim. İşte o anda anladım. Bana bir gitar lazımdı. Gerçek bir gitar. Yüzünden belli. 2 gün sonra hayatının sınavı varmış gibi bakıyorsun. Ne? Hayır, hayır. Gayet iyiyim. Sadece zihinsel bir bütçe planlaması yapıyordum. Ve bütçe yok. Bak, bu sabah için sana hiç kırgın değilim. Anlıyorum. Garip, hatta biraz evrenlik bir gün yaşadın. Bazıları der ki, bir şey gerçekten istiyorsan, evren de sana küçük işaretler gönderir. Şu ana kadar bana gönderdiği tek işaret. Boş cüzdanım. Belki evren önce seni terletiyordur. Aslında, senin için bir şey olabilir. Neyde iyiydin? Matematik mi, resim mi? Yoksa sadece, dramatik bir şekilde şikayet etmekte mi? Hey, şikayet etmek bir yetenektir. Ama evet, matematikte fena değilim. Neden? Mahallede bir çocuk var. Özel derse ihtiyacı var. Yani, acilen. Babası da saat başına iyi para verecekmiş. İyi para derken? Ne kadar iyi? Normal pide parası mı dersin? Kaşarlı, yumurtalı, sucuklu pide parası mı? Yani kısaca, parmak uçlarını telef eden o berbat tellerden kurtulursun sonunda. Tamamdır. Ben varım. Ama anlatma, kokaksı kezisinden. Zeki. Ama kavrik zeki. Sana öğretmen, matematiği berkidil anlatmaya kalasınkaya cyberakti. Pif. Ne kadar zorlar ki? Bu matematik, professional göz dedriye. Özelders vermek demek. Bermasa. Berkalem v. Sessizlik sanıyorum. Yanılmasam. Ben matematik ormanına Germizim. 8 çarpı 8 kaç eder? Ama 8'ler ninja ise? Matematik hiçbir zaman gizli saldırıları içermemeliydi. Watts 1 bölü 2, But'tu 2 İsagoria. Eğer bir tren sabah 8'de istasyondan kalkarsa ve bir kasırga treni yutarsa, kasırga saat kaçta geğirir? Evrenin vaat ettiği şey bu değil. Parantezler muzdan yapılmışsa, işlem önceliği nasıl olur? Normal matematiği özledim. Normal matematik bana saldırmazdı. Tamam, son soru, 100 bölü 4 kaç eder, ama 4 yanıyor ve çığlık atıyor. İşte tam o anda fark ettim. Bu iş için yeterince para almıyordum. Matematik öğretmiyordum. Vahşi yaşamla pazarlık yapıyordum. Ama hey, eğer evren gerçekten kazanmamı istiyorsa,
Para göndermeye başlasa iyi olur. Ama matematik problemleri göndermesi. Emre, söyleme bana. Özel ders işi, özel bir travmaya mı dönüştü? Diyelim ki sayılar bana savaş ilan etti. Ateşle. Kelimenin tam anlamıyla. Harika. O zaman daha basit bir şey var. Bahçe temizliği. Yapraklar. Sadece yapraklar. Yapraklar mı? Konuşmuyorlar, yanmıyorlar. Aileleri yok, değil mi? Aynen. En fazla biraz rüzgar sıkar. Güzel. Bana altından kalkarım. Eğer yapraklarda yanılırsam, hayatın istifa ediyorum. Başta kolay görünüyordu. Yaprak, sonuçta yaprak. Ama 3 saat sonra fark ettim ki, ben yaprak toplamıyorum. Yapraklar beni topluyor. Ve işte, bitti. Düzen, temizlik, kontrol. Hayatımda ilk kez bir şeyi gerçekten başarmış gibi hissettim. Belki de, evren sonunda beni ciddiye almaya başlamıştı. Tamam, mesaj alındı. Evren kazanır. Ben yapraklara yenildim. Ne oldu? Bitirdin mi? Evet, sonra yapraklar dedi ki, teşekkürler Emre. Şimdi eski yerlerimize dönüyoruz. Galiba evren beni test etmiyor. Benimle dalga geçiyor. Ya da seni antrenmana sokuyor. Süper. Peki neden bu antrenmanlar hep bedava? İstersen başka bir iş var. Tabii, evrenin bana bir sürprizi daha vardır. Komşunun köpeğini gezdirmen lazım. Biraz bahşiş verir. Bu mu? Küçük bir yürüyüş yani. Çok sakin. Ancak bir kedi görmediği zaman. Harika. Zaten kedilerle evren pek anlaşamaz. Başlayacak. Ama en azından, o kopacın hala 9 tane vardı. Muhtemelen. Şimdi kaderslerini dinledim. V Sonic, Cypher. Bu sefer kendi yöntemlerimi dinleyeceğim. Ha? Şu kabloyu şöyle takarsam. Aman Allah'ım. Asansör yine bozuldu. Korkmayın hanımefendi. Emre burada. Hem zeka hem kas beraber. Sağ ol evladım. Dairem hemen şurası. Bırak oraya yeter. Çok özür dilerim hanımefendi. Hemen temizlerim. Gerek yok. Önce bunu temizle. Sonra konuşuruz. Emre, yine mi sen? Bahşiş yok. Ama en azından yerler parlıyor. Yetmiyor. Son deneme 48 saat. Ya şimdi, ya asla. 2 gün süren stratejik ısrar ve bu gitarın gelecekteki psikoterapiden neden daha ucuz olduğu başlıklı kaba bir mali tablo sonrasında. Annem 50 euro vermeyi kabul etti. Bazı şartlarla. Daha az duş. Pahalı baharatlar yok. Burs kazanınca da para iadesi alacağım. Böylece kendimizi büyük mahalle mağazasında bulduk. Hayallerin vitrin ışıkları altında parladığı ve şok edici fiyatlara sahip olduğu yer. 500 euro mu? Vay canına. Bu bir teknenin fiyatı. Eğer bir teknem olsaydı, teknede gitar çalardım. Mükemmel seçim. Melekler korosundan daha iyi çalıyor. Meleklerin bir ses yükselticisi ve ödenmemiş kiraları olsaydı. Neden gösteri modeli yazıyor ve bantla mı sarılı? Sınırlı sayıda. Laboratuvarın gerçek maliyeti ne kadar? Anne, bizi kara listeye alacaklar. Aynen öyle. Bu yüzden doğrudan laboratuvara gidiyoruz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Hadi gidelim. Ölmek üzere olan evcil hayvanımmış gibi gitara son bir kez baktım. Hoşça kal değil. Daha çok PlayStation'ı rehin verdiğimde tekrar görüşürüz der gibiydi. 10 dakika sonra küçük atölyenin kapısını çalıyorduk. Vitrinleri olan büyük dükkanlardan biri değildi. İçeride sadece gitarlar, tahta, aletler ve vernik kokusu vardı. Gri saçlı, sessiz Ritvan, laboratuvar önlüğü giymiş halde bizi kibarca karşıladı. Beni dikkatle dinledi ve bir an için umut yeşerdi. Elimde tozlu bir Fender gitar tutuyordum ve anneme fısıldadım. Şu delikleri görüyor musun? Bu gitarı gerçek sanatçılar çaldı. TikTok için poz veren küçük çocuklar değil.
Zevkiniz güzelmiş. Bu maun ağacından yapılmış. Rüya gibi bir melodi çıkarıyor. Lütfen söyleyin efendim. Burada orijinal yazıyor. Bu, eserin tamamlanmamış olduğu anlamına mı geliyor? Mor seçeneği, sipariş üzerine yapılabileceği ve sahibinin adının üzerine kazınabileceği anlamına gelir. Ve sonra telefon siren gibi çaldı. Bay Ritvan dinledikçe gülümsemesi kayboluyor. Bakışları sanki aranan suçlularmışız gibi üzerimize dikildi. Sonra telefonu kapatıp bambaşka bir ruh haliyle geri dönüyor. Üzgünüz. Yeni fiyat 500 euro. Fiyatlar ne zamandan beri her 30 saniyede bir değişiyor. Hector mağazaları telefondaydı. Eğer size 400 euroya satarsam, beni tedarikçi listesinden çıkaracaklar. O zaman doğrudan rakibinize gideceğiz. Anne, o rakipti. Gitar mafyası savaşının tam ortasındayız. Buna benzer bir şey. Annemi çıkışa doğru çekerken gitara son bir kez baktım. Bu bir veda değil, diye düşündüm. Bu, PlayStation'ı sattıktan sonra tekrar görüşeceğiz demek. Başka çarem kalmayınca kendimi odama kapattım. Eski gitarım elimde. Aynı hatalar. Tekrar çaldım. Düşünmemek için. Belki de evren bazen yardımcı oluyordur, diye düşündüm. Ama çözüm hala yoktu. Seçmelerin zamanı yaklaşıyordu. Ve yapmam gereken tek şeyi yaptım. Eski gitarı kılıfına koydum. Şöyle yapacaktım. Ne varsa onunla. Ve ne denk gelirse onunla. Ve sonra kapı zili çaldı. Kapıya uzandım. Ama açamadım. Kapı kendiliğinden açıldı. Denizci şapkası takmış, yüzü güneşten yanmış ve omzunda bir papağan taşıyan bir adam içeri giriyor. Emre oğlum, ben senin kayıp babanım. Efendim, babam 15 yıl önce kayboldu. Kayıp bir turist olmadığınızdan emin misiniz? Hafızamı kaybettim. Bir yolcu gemisinde düğün pastası kafama çarptı. O zamandan beri en iyi sandviçleri yapan korsan kaptan Mehmet olarak kantinimde yaşıyorum. Annem içeri girdi, masaya bir tepsi kurabiye koydu ve yere düşüp bayıldı. Kaptan Mehmet gençlik yıllarından kalma bir fotoğraf çıkarıp Emre'ye bir not gösterir. Bak, annenin kendi el yazısıyla yazdığı not. 15 yıl önce yazmış. Notta şu yazıyor: seni seviyorum ama bifteğine daha fazla tuz lazım. Anne kendine gelir gelmez kocasına sıkıca sarılır. Gerçekten de sensin. Senin yemeklerinden bu şekilde şikayet eden tek kişi bendim. Emre aniden kendine gelir. Saatine bakar. 5 dakika sonra seçmeleri başlayacaktır. Otobüse yetişmek için dışarı koşar ama otobüsün köşeyi dönüp uzaklaştığını görür. Her şeyin bittiğine inanarak yıkılmış bir halde eve döner. Kapıda, elinde akustik gitarıyla onu bekleyen Ceren'i görüyor. Benim için çal. O parçayı duvarların arasından duydum. Emre tereddüt ettikten sonra tatlı bir melodi çalıyor. Ceren'in gözleri dolar. Aniden utanç içinde dairesine koşar ve saklanır. Emre tam çıkmak üzereyken Ceren'in balkon kapısı açılır. Bir el ona Sabah gazetesinden bir kupürü uzatır. Adam kupürü ellerinde düzeltir ve okur. Yeni gitarist bulmak için yapılacak seçmeler ertelendi. Yeni tarih ve saat. Cumartesi, saat 17:00. Emre eve döndüğünde babasının onu beklediğini görür. Annem bana her şeyi anlattı, Emre. Gitarist seçmesine girmek istiyormuşsun. Cebinden bir tomar para çıkarır ve Emre'ye uzatır. Bu senin hayalin. Ve hayaller yarı yolda bırakılmaz. Emre şaşkınlıkla paraya bakar. Söyleyecek bir şey bulamaz. Belki de evren sonunda cevap vermiştir. Ertelenen tarihin sabahında Emre yeni elektro gitarıyla prova yaptı. Ancak kaygısı onu ele geçirmişti. Ses zayıf, tereddütlü çıktı. Seçmelerin gerektirdiği yoğunluk ve özgüvenden eser yoktu. Daha iyisini yapabileceğini biliyordu. Ancak o an için işe yaramıyordu. Birdenbire odasının kapısı açıldı ve babası içeri koştu. Acıma göster oğlum. Bu çalmak değil.
Bu bir felaket. Korkmuş bir martı rolündesiniz. Bir korsanın oğlu özgüvenle saldırmalı. Baba, bu bir seçme. Soygun değil. Ardından yan odadan bir inilti duyuldu. İkisi de koşarak gelirler ve ne görürler. Emre'nin annesi başını tutuyordur. Rengi parlak sarıydı. Kesinlikle ciddi bir sağlık sorunu vardı. Babam kalın bir tıp kitabını açar ve bir karar verir. Aha. 41. sayfada yazıyor. Dün kullandığım fas baharatının yan etkileriymiş. Birkaç dakika içinde geçecek. Emre'nin babası mutfaktayken annesi kendine gelir ve gözlerini açar. Babanızın bizi hala sevip sevmediğini ya da sadece mutfaktaki konserve rafındaki hazineyi ele geçirmek isteyip istemediğini asla bilemeyeceğim. Hazine mi? Burada konserve limonlu sardalyadan başka bir şey yok. Anne, iyi misin? Evet, sana söylemiştim Emre. Seçmelere çabuk başla. Benim bir sorunum yok. Babanın bize karşı tavrını test etmek için hasta numarası yaptım. Ve şimdi testi geçti. Seçmelerin yapıldığı sinemaya seni kantiniyle götürecek. Böylece yetişebilirsin. Tamam beyler. Odaklanalım. Seçmeler 30 dakika sonra başlıyor. Annem muhtemelen iyidir ve bu sefer hiçbir şey ters gitmemeli. Her şeyi kontrol ettim. Gitar, kalem ama kaygı giderici haplarım nerede? Baba korsan kantinine koştu ve bağırmaya başladı. Tam gaz ileri. Bir anda korsan kantininin tepesine çıktılar ve son hızla koşmaya başladılar. Babam bağırdı. Unutma oğlum, eğer trafik polisi bizi durdurursa, biz gezici bir tiyatro grubuyuz. Trafik polisi bu tür şeylere hoşgörü göstermez baba. Yola dikkat et. Babam radyoya korsan şarkıları koydu ve arabaları birer birer sollamaya başladı. Tamam, geldik. Seçmelere tam zamanında vardık. Oturup sakinleşmen için bol bol vaktim var. Emre içeri girdiğinde Baran çoktan sahnedeydi. Çalmaya başlamıştı. Hızlı, mükemmel. Baran, etkileyici bir solo ile eserini sonlandırıyor. Ardından grubun menakerine sesleniyor. Malmsteen ve Satriani etkileri taşıyan klasik bir solo. Bence grubun dinamik profiline mükemmel uyuyor. Baran solosunu bitirdiğinde, amfi kablosunu da yanına alarak sahneden ayrıldı. Sahneye doğru gelen Emre bu hareketi gördü. Ancak bağırmadı ya da onu durdurmak için hiçbir şey yapmadı. Sadece elektro gitarını akustik gitar gibi kullanarak güzel bir melodi çaldı. Eskiden odasında tek başına çaldığı gibi, elektro gitarıyla akustik bir melodi çaldı. Baran, odasında tek başına çaldığı türden akustik bir melodiyi elektro gitarıyla çaldı. Baran, menajerin bu yeni bakış açısına verdiği tepkiyi görünce sahneye fırladı ve seçmeleri yarıda kesti. Bu kurallara aykırı. Bu akustik bir parça. Burada rock gitaristi arıyoruz. Haklısın, diye yanıtladı Emre, Baran'ın cebinden amplifikatör kablosunu alıp gitarını ona bağlarken. Daha önce hiç çalmadığı kadar etkileyici bir solo performansı sergiliyor. Salonda toplanan izleyiciler coşkuyla karşılık veriyor. Ön sıralarda oturan Zeynep ayağa kalkıp müziğin ritmine göre sallanıyor. Seçmelerin sonucunu anlayan Baran, yenilgiyi kabul ederek yıkılmış bir halde odadan ayrılıyor. Ceren çıkarken ona yaklaşıyor. Merhaba Baran. İçeride harikaydın. Baran ona yeni bir ilgiyle bakıyor. Bu sırada Emre, büyük bir heyecanla solo performansını tamamlıyor. Harika, diye bağırıyor grubun solisti ve heyecanla yerinden kalkıyor. Yarın provalara başlıyoruz. Zeynep onu tebrik etmek için çıkışta bekliyor. Emre, harikaydın. Baran'ı yeneceğini düşünmemiştim. Ama sana karşı sergilediği tavırdan sonra bunu hak etti. Ceren onlara yaklaşır ve anlamlı bir bakış atar. Tebrikler Emre. İstediğini başardın. Emre gözlerinde heyecanla ona baktı. Çok teşekkür ederim Ceren. Yaptığın her şey için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Lütfen. Gerek yok. Aksine, sizin sayenizde Baran'la tanıştırıldığım için size teşekkür etmeliyim. O anda Baran odanın arka tarafından çıkarak nazikçe elini
Ceren'in omuzlarına koyar. Senin adına çok mutluyum, Ceren. Sana en iyisini diliyorum. Emre'nin Stingers grubundaki gitarist olarak ilk resmi sahneye çıkışı 2 ay sonra oldu. Okuldan arkadaşları, mahalleden tanıdık yüzler, hepsi seyirciler arasındaydı. 2 ay boyunca bir yankının içinde yaşamayı öğrendim. Her nota, her hareket bana geri yansıdı. Bir ikon yarattılar. Bu gece onu özgür bırakıyorum. Işıklar söndü. Kalabalık sustu. Ve Emre sahneye çıktı. Ve o an müzik başladı. Sahneye çıktığında sadece müzik çalmadı. Kendini oynadı. Bazı şeyler anlatılmaz. Bazıları rock yıldızı olmak için değişir. Bazıları ise sadece kim olduklarını hatırlar. Sahnenin arkasında ışıklar daha sessizdi. Ama bazı yüzler hala aynıydı. Beni sahneden indiren şey alkış değil, bir gülümsemeydi. Rock yıldızı olmak güzeldi. Ama o gece kimseye benzemeye gerek yoktu. Sadece kendim olmam yeterdi.